Merhaba, ben Hakan. Bu videoda size büyük bir başarı hikayesi anlatmayacağım. Çünkü henüz öyle bir noktada değilim. İlk oyunum Google Play'de yayında. Ama benim için asıl süreç şimdi başlıyor. Bir süredir bu kanalda denediğim yapay zeka araçlarını, öğrendiğim şeyleri ve ilk oyunum Number Catcher'ın gelişim sürecini paylaşıyorum. Yani burada bitmiş bir sonucu değil, hala devam eden bir yolculuğu görüyorsunuz. Şu anda bir yandan oyunu geliştirmeye, bir yandan içerik hazırlamaya, bir yandan da bütün bunları nasıl daha iyi yapabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Bazen çok küçük görünen bir ayrıntı, düşündüğümden çok daha fazla zaman alabiliyor. Bazen de günün sonunda fazla ilerleyememişim gibi hissediyorum. Ama ertesi gün tekrar bilgisayarın başına oturup kaldığım yerden devam ediyorum. Kanala yeni gelenler için kendimden de biraz bahsedeyim. Ben 47 yaşındayım. Uzun yıllar kurumsal firmalarda birbirinden farklı görevlerde çalıştım. Çalıştığım her yerden, birlikte çalıştığım insanlardan ve yaşadığım deneyimlerden mutlaka bir şeyler öğrendim. Bugün yaptığım şeyler geçmiştekilerden oldukça farklı olsa da o yılların bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ama bu yeni başlangıç başından beri planladığım bir şey değildi. Bir süre önce çalıştığım firmadaki görevim benim planım dışında sona erdi. Sonrasında yeniden iş aramaya başladım. Fakat tecrübeme uygun yeni bir iş bulmak düşündüğüm kadar kolay olmadı. Ben de bu dönemi yalnızca bekleyerek geçirmek yerine uzun zamandır merak ettiğim alanlara yönelmeye karar verdim. Yapay zekayı daha yakından tanımaya, oyun geliştirmeyi öğrenmeye ve içerik üretmeye başlamam biraz böyle oldu. Açıkçası başlangıçta ne kadar ilerleyebileceğimi ben de bilmiyordum. Number Catcher da bu dönemde küçük bir fikir olarak yavaş yavaş ortaya çıktı. İlk başta çocukların sayıları eğlenerek öğrenebileceği sade bir oyun yapmak istiyordum. Fakat oyunu geliştirmeye başladıkça basit görünen birçok şeyin arkasında ne kadar fazla ayrıntı olduğunu fark ettim. Küçük bir özellik eklemek bile bazen düşündüğümden çok daha uzun sürebiliyordu. Bir süre sonra oyun, bilgisayardaki bir projeden çıkıp telefonda çalışan gerçek bir uygulamaya dönüşmeye başladı. İlk kez kendi telefonumda açıp oynadığımda açıkçası bu benim için güzel bir histi. Ardından Google Play süreci başladı ve Number Catcher sonunda mağazada yerini aldı. Oyunun mağazada yerini alması benim için önemli bir adımdı. Ama açıkçası yayınlandıktan sonra her şeyin kendiliğinden ilerlemeyeceğini de kısa sürede fark ettim. Şu anda çok büyük rakamlar yok, bazı görüntülenmeler ve indirmeler geliyor. Ben de verileri takip ederek neyi daha iyi yapabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Açıkçası bu ekranlara baktığımda yolun daha çok başında olduğumu net bir şekilde görebiliyorum. Rakamlar şimdilik küçük. Ama gelen her görüntülenme ve her yeni indirme oyunun birilerine ulaşmaya başladığını gösteriyor. Ben de sonuçları büyütmeden olduğu gibi takip etmeye çalışıyorum. Oyunu yayınladıktan sonra şunu da fark ettim. Mağazada yer almak, insanların oyunu kendiliğinden bulacağı anlamına gelmiyor. Ben de Number Catcher'ı daha fazla kişiye anlatabilmek için kısa videolar ve animasyonlar hazırlamaya başladım. Açıkçası bu tarafı da hala öğreniyorum. Oyunu tanıtabilmek için karakterlerin yer aldığı kısa animasyonlar da hazırlamaya başladım. Her videoda farklı bir fikir deniyorum. Tabii birkaç saniyelik bir videonun arkasında da ayrı bir hazırlık süreci var. Görüntüleri seçmek, müziği ayarlamak ve hepsini CapCut'ta bir araya getirmek gerekiyor. Hazırladığım internet sayfası da oyunu anlatabilmek için attığım küçük adımlardan biri. Bu kanalda da henüz neyin daha çok ilgi göreceğini anlamaya çalışıyorum. Bazen yapay zeka ile yaptığım bir denemeyi, bazen oyun geliştirirken yaşadığım bir sorunu, bazen de bu sürecin daha kişisel tarafını paylaşıyorum. Kanal henüz çok yeni. Ben de farklı içerikler deneyerek kendi anlatım biçimimi bulmaya çalışıyorum. Rakamlar şimdilik küçük. Bunu saklamaya ya da olduğundan büyük göstermeye çalışmıyorum. Benim için önemli olan hangi içeriklerin karşılık bulduğunu görüp her videoda biraz daha iyiye gitmek. Şu anda hazırladığım bu videoda aslında bu sürecin bir parçası. Bir içerik hazırlarken çoğu zaman her şey küçük bir fikirle başlıyor. Sonra bu fikri yapay zeka ile görsele dönüştürmeye çalışıyorum. İlk sonuç her zaman istediğim gibi olmuyor. Bazen yeniden deniyorum, bazen de fikri biraz değiştiriyorum. Görsel ortaya çıktıktan sonra animasyon, kurgu ve son düzenlemeler başlıyor. Bazen ortaya çıkan birkaç saniyelik bir görüntü için bile oldukça uzun süre uğraşmak gerekiyor. Müziği, geçişleri ve görüntülerin sırasını ayarladıktan sonra video yavaş yavaş son haline geliyor. Küçük bir çalışma gibi görünse de her videoda yeni bir şey öğreniyorum. Number Catcher tarafında da süreç aslında buna benziyor. Oyun Google Play'de yayında olsa da benim için tamamlanmış bir proje değil. Zaman zaman Unity'ye dönüp sahneleri kontrol ediyor, oyunu yeniden test ediyor ve geliştirmek istediğim noktaları not alıyorum. Her şeyi bir anda yapmak mümkün olmadığı için küçük adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
Aslında şu anda hazırladığım bu videoda devam eden sürecin küçük bir parçası. Bir yandan oyunun durumunu takip ediyor, bir yandan da yaptığım çalışmaları burada paylaşmaya çalışıyorum. Sonucun nereye varacağını henüz bilmiyorum. Ama şimdilik öğrenmeye, üretmeye ve elimden geldiğince devam etmeye çalışıyorum. Bundan sonra iyi giden şeyleri de, istediğim gibi gitmeyen tarafları da burada paylaşmaya devam edeceğim. Belki zaman içinde Number Catcher daha fazla insana ulaşacak. Belki de bu oyundan öğrendiklerim sonraki projelerimde bana yol gösterecek. Şimdilik yapabildiğim şey küçük adımlarla devam etmek. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.